Merhabalar, hoş geldiniz. Triflow'a dair ne varsa bugün hepsini konuşacağız. Solunum egzersiz cihazı Triflow. Alırken nelere dikkat ediyoruz? Hangisini alacağız? Neye dikkat ederek almalıyız? Bunları merak ettiniz, sordunuz. Bu videoyla cevaplamaya çalışacağım. Nerelerden alıyorum ben Triflow'u? Siz nerelerden alabilirsiniz? İlk başlarda medikalden, eczaneden aldığım çok oldu. En son daha uygun olması bakımından internetten alıyorum. Üzerinde yıkanabilir olmasına dikkat ediyorum ya da yıkanmayan formların kenarından fark ederek bunu alıyorum. Yurt dışındaki takipçilerim ve bu videoyu izleyenler için Amazon ya da buna benzeyen alışveriş sitelerinden internetten getirtmeleri, tüm dünya üzerinde tedarik etmeleri mümkün. Nelere dikkat ediyorum? Özellikleri neler? Şu şekilde yıkanabilir formdakinin şöyle bir parçası var. Şu bölgede tıpası var. Ayrıca şu tıpası var. Bu yıkanabilir formların hortumun olduğu kısımdan, şu parçanın takıldığı kısımdan kırmızı, mavi, beyaz olarak sıralanıyor ve topların ayrı videoda anlattığım farklı boyutlar ve özellikleri var. Şu araya takılan bir filtresi var. Şurada engelleyen bir alan olduğu için bu içindeki partikülleri süzmesi için konulmuş olan filtrenin her cihazın üretimine göre farklı ve şu takılımdan dolayı boruda gelme şansı yok, nefes borumuza kaçma. Ama bu sistemde borudaki bir delik ya da sorunda, tıpalardaki bir aksaklıkta sorun yaşanabilir. Bunun yanı sıra yıkanmayan modellerde topların dizilimi farklı alanda ve cihazın iç kısmında filtre yerleştirildiği için yine önünde bir bariyer olduğundan borudan nefes borusuna diye çekerken inspirasyonda nefes borumuza kaçma riski yoktur. Beyaz top burada ortadadır. Bu piyasadaki cihazlar içerisinde. Yıkanabilir, yıkanmayan özellikle seçilme nedeni yıkanabilirin taşıma sırasında kapağı açılıp toplarını kaybetme durumumuz olmaması açısından yıkanmayan modeli tercih ediyorum ben. Yani araç içinde ya da çantama koyacağım zaman yıkanmayan modeli tercih ediyorum. Ama evde sabit her bölgeye koyduğumda yıkanabilir modeli tercih ediyorum. Yine küçük bir çanta edinip taşınma için bu şekilde parçalarını temiz kendi çantamla seyahatlerde yıkanmayan modeli taşımak için böyle bir çözüm ürettim. Yıkanabilir ve yıkanmayan modelleri seçmekte böyle bir ipucu vereyim size. Bu toplarla sağladığımız aslında vücudumuzdaki 300 milyon baloncuğu ne kadar havalandırdığımızın ölçeklendirilmesi. O yüzden hangi cihazda ölçmeye başladıysak o cihazda aşama kaydetmemiz en önemlisi. Yani balonlar sizin ve siz havalandıracaksınız. Şimdi bu yıkanmayan cihazla çok daha az sürede tutabiliyorum. Bakın burnumdan boşaltıyorum. 12-13 saniye tuttuğum oluyor. Bir diğer yıkanmayan cihazım var. Burnumdan boşaltıyorum. Bununla çok eğlenceli olmuyor çünkü tutma sürelerim inspirasyon yani içime hava doldurma sürecindeki balonları şişirme sürecim daha kısa oluyor. Bir diğer cihaz var. Bununla yaklaşık 40-45 saniye tutabiliyorum. Burnumdan yine boşaltıyorum. Daha uzun olabiliyor. Ama mesela kendimi ölçmek adına
Şu cihaz benim biraz daha kısa süre tutabildiğim bir cihaz. İnspirasyonda burnumdan boşaltıp her defasında üçüncü topu havalandırmayabiliyorum. Ya da bunları çevirip gül koklar gibi nefesimi alıp ciğerimde havayı, balonları şişirip bu şekilde şişirdim. Üflüyorum. Ama şu cihazda kokluyorum. Üçünü havalandırıyorum. Diğerlerinde havalandıramıyorum. Mesela şu yıkanmayanda da alıyorum. 2 top havalandırabiliyorum. Yani cihazlar arası büyük farklar var. Wall-Being cihazı sadece inspirasyon yaptıran bir cihaz. Bunun tutması kolay ama yıkanmıyor. İçindeki havalanan silindir basıncı ıslanabiliyor nemle. Yıkanmadığı için de 3-5 kullanım sonrasında sürdürülebilirliği çok az. O bakımdan hem çok daha uygun fiyatı hem de çok daha efektif kullanılabilen, sürdürülebilir olan şu cihazları tedarik etmek bence çok daha kolay. Çünkü maliyet çok önemli bir unsur olarak yer alıyor. Üfleme ve çekme arasındaki miktar en çok sorduğunuz neyi ne kadar yapalım sorusunda basınç arttırmadan, sakince çalışmada öncelikle burnumuzdan omuzlar geriye, karnımız şişecek şekilde akciğerleri full doldurup bir miktar bekleyip sakince üflediğimizde hiçbir yerde basınç arttırmadan balonların duvarındaki kollajen ve elastin fibrilleri, kas lifleri gibi iktirme gücüyle çalıştırmış oluyoruz. Ancak burnumuzdan boşaltıp pipetle su içer gibi çektiğimizde de balonların duvarında esneyebilme ve kas liflerinin güçlenebilme potansiyelini arttırmış oluyoruz ve ivme ile balon duvarlarının etkinliğini güçlendirmiş oluyoruz ki bu topların en önemli fonksiyonu bu. Alırken hangisini nasıl alacağız? En fazla işte yıkanabilir, yıkanmayan olarak Wall-Being yerine bunu seçmek şeklinde tercih edebilirsiniz. Ancak dediğim gibi şunun üçüncü topunun havalanması zor oluyor. Bununki daha kolay oluyor. Diğerinin daha kısa sürüyor. Bunların ayırma şansı yok. Benim de 5 tane sipariş ettiğimin 5'i de farklı çıktığı olabiliyor. Bu konuda üretici firmaları araştırıp en güzelini üretenlere, en standartize ürün üretenlere videolarımı hediye etmek istiyorum ki sizler daha kolay, etkin kullanımını öğrenin diye. Sadece burnumdan nefes çalışması, nefesine teşekkür yapsam, bu toplardan kullanmasam olur mu? Elim ermedi, almadım. Ben de öyle zannediyordum. 17 yıl kesip diktiğim akciğere rağmen hastalarıma verirken kendim kullanmayı akıl etmemiştim. Gerek yok, ne gerek var diye düşünen arkadaşlar için burnumuz var. Ben de burnumdan nefesime teşekkür çalışmasını sakince burnumdan vererek yapıyorum. Ancak bu toplarla türbülans yaratarak ve daha ivmeli bir akımla dolduğu için baloncukların içine çok daha etkin ve güçlü açılmasını sağlıyor balonların. Yani bunu bu şekilde boşaltıp çektiğimde belli bir kronometrede süre tutabiliyorum ve ölçeklendirebiliyorum. Motivasyonunuzu kendi başladığınız cihazda ilk denediğiniz
çalışma süresine bağlantılı olarak kendiniz planlayacaksınız. Yani bugün başladınız, burnunuzdan verdiniz, birini kaldırdınız, ikisi yarım kalktı. Ertesi gün bugünkü yapma sıklığınız gün içerisinde var olan hastalığınız, bedeninizin durumu, takviye aldığınız beslenme unsurlarınız gibi farklar var. Burnunuzdan boşalttınız. 10 saniye tuttunuz. 20 saniye tuttunuz. Süre uzayıp kısalabilir. Önemli olan içeride şişen balonların planını ve havalanmasını ne kadar yaptınız ve bunu aksatmadınız. Düzenli devam etmenizde süreyen etki sonucu ortaya çıkaracak. Bir bisiklete ne kadar bineceğinizin hesabı olmadığı gibi kaç raket tenis oynayacağınızın hesabı olmadığı gibi bir spor aletiyle çalışmanın, dumbbell'larla çalışmanın miktarını sizin ayarlayacağınız gibi bu toplarla da nefesinizi yönetmeyi siz yavaş yavaş ustalaştıkça başaracaksınız. Kullanımı bu kadar basit ancak mutlak etkiyi ve mucizeleri yaratan dönüp sakinleşip sıkıntı yaşamadan tekrardan yapmanız ve esas etkiyi çıkaran bu kümülatif biriken etkilerin kan kimyanızdaki değiştirdiği sonuçlar size doğuracak ve iyileşmeyi sağlayacak. Sevgiyle kalın.